Arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz tekrardan. Yine Rodyol'la yollardayız. Peki bugün neredeyiz? Çin'in başkenti Pekin'deyiz. Hava nasıl diye soracak olursanız sıfırın altında. Akşamları çok daha soğuk oluyor. O yüzden eldiven, bere ne varsa takıp çıktık, yine sokaklardayız. Bambaşka bir dünyanın, bambaşka bir evrenin içerisine giriveriyor. Böyle insan çok mutlu oluyor bir anda başka diyarlarda, bambaşka şehirlerde olunca. Çok bilgi vereceğim size. Çok şeyler anlatacağım. Hazırsanız turumuz başlasın. Sokakta gezerken ne hissettim biliyor musunuz arkadaşlar? Eğer hiç okuma yazma bilmeseydiniz hani nasıl bir şey hissederdiniz? Bence o bu olurdu herhalde. Yani hiçbir şeyi okuyamamak, hiçbir şeyi anlayamamak. Tabelaları görüyorsunuz. Farklı farklı şekiller. Çok değişik bir alfabe. Öğrenmesi gerçekten çaba isteyen, yaşamak isteyen, o dili yaşamadan öğrenemeyeceğiniz dillerden birisi. Sokağın karşısında göstereyim size. Çok bambaşka bir dünya. En son Meksika'dayken şey diyordum, hatırlıyor musunuz? Hayat canlı Güney Amerika'da. Cıvıl cıvıl sokaklar, insanlar öyle. O yüzden seviyorum diyordum. Asya'daki bu canlılığı da seviyorum. Evet, kalabalık, evet çok büyük, çok karmaşık ama çok da güzel. Çok da heyecan verici. Yani bu Asya'nın heyecan vericiliği hiçbir yerde yok bence. Çin'e geldiğinizde sizi zorlayacak en önemli şeylerden birisi banka kartlarını kullanamıyorsunuz. Yani bu Amerika ile olan ilişkilerden dolayı sanırım Visa kart, Mastercard gibi kartları kullanmak çok sınırlı. Bankamatik bulmak da bazen zor olabiliyor. Hani ben metroya binerken bir tane cihazda kredi kartı kullanımına izin veriyorlardı. Ancak öyle biletimi alabildim. Bu sadece bununla sınırlı kalmıyor. Mesela ne Google'a, ne Instagram'a, ne Facebook'a, ne YouTube'a giremiyorsunuz. Ha, diyeceksiniz ki abi VPN'le giriyoruz biz Türkiye'de. Yani bu adamlar bunu da engellemenin yollarını bulmuşlar. VPN'i alıyorsunuz, eyvallah, kuruyorsunuz. Hatta bağlanıyorsunuz da Instagram'ınıza, WhatsApp'ınıza, YouTube'unuza. Bağlanıyorsunuz ama bir süre sonra kopuyor ve bir daha bağlanamıyorsunuz. Ha, ödemeleri nasıl yapıyorlar? Hani buraya geleceksiniz, Alipay'i kurup sisteminizi aktif hale getirmeniz gerekiyor. Cihazlardan Alipay'in barkodunu, QR kodlarını okutarak ödemeler yapıyor insanlar genellikle. Şöyle küçük esnaf restoranlar, lokantaları çok tatlı duruyor, çok güzel duruyor. Yemek konusunda da içiniz rahat olabilir. Uygur restoranları var. Uygur Türklerinin işlettiği çok güzel restoranlar var. Yeme içme inanılmaz uygun. Şöyle söyleyeyim size. Yani 10 tane et, çöp şiş yedim. Bir tane içecek söyledim. Yanına fasulye söyledik. Türk olduğumuzu öğrenince kendiliğinden mesela ikramlarda da bulundu. Başka şeyleri denettirmek istedi bize. Mantıları varmış. Mantılarından ikram etti. Kavun kestik, kavun yedik. Yani kendisi de ekstra şeyler koydu. Ve ödediğimiz hesap 125 yuandı kişi başı. Ama özellikle kendi soydaşlarımızdan olunca insan çok daha keyif alıyor, çok daha mutlu oluyor, çok daha huzurlu oluyor. Ve hani misafirperverliğimizin aslında kökenlerimizden de geldiğini bize gösteriyor. Çok mutlu oldum gerçekten. Kendiliğinden öyle ikramlarda bulundu. Şunu da göstereceğim size. Restoranlarda, AVM'lerde, marketlerde normal bir kapı var. Bir de böyle izolasyonlu, içeriye soğuğun ve rüzgarın girmemesi için bir perde, paravan kullanıyorlar. Hepsinde var. Çünkü şanslıyız, bugün hava iyi. Bir de sanırım böyle hani bir açık kapı, nasıl diyeyim, bir esnaf kültürü var galiba. Çünkü çoğu yerde gördüm. Kapılar açık. Bunlardan var. Böyle 1 yuana, 3 yuana, 5 yuana, 10 yuana çeşit şeyler var. Diyeceksin ki YouTube'u, Google'ı, Facebook'u kullanmıyorlar ama mağazaları var mı? Var. Şu ana kadar hepsini gördüm. Starbucks'tır, Subway'dir, McDonald's'tır. Bu zincirler burada da var. Sokağın girişinde de yere yazmışlar ismini. Kilisede düğün yapan bir çift. Bu soğukta Allah kolaylık versin. O kadar lagaluga yapıyorsunuz. YouTube'u, Facebook'u, Instagram'ı kullandırmıyorsunuz. Köşe başını vermişsiniz Apple'a, vallahi helal olsun abi. Savaşamıyorsun abi bu Amerika'yla. Geliyor kalbine konduruveriyor ya. Şimdi şöyle bir yer buldum. Buraya bir girmeyi istiyorum. Bakalım neler varmış içeride.
Bahsettiğim fasulye bu galiba. Buradan yemeğinizi aldıktan sonra şöyle ortada da rahatça yiyebiliyorsunuz. Güzel bir yermiş. Yani ayaküstü yemek için değişik şeyler var yani bilmediğimiz. Böyle hazırlıyorlar. Şimdi Wang Fujing sokağını gezdikten sonra Tiananmen Meydanı ile Yasakşehir'in arasındaki bir parka girdim. Önce bir meydanı, kısmet olursa Yasakşehir'de görmek istiyorum. Nerede olduğumu bilmeden bir yere girdim. Sağlı sollu güzel şeyler, dükkanlar, mağazalar olmaya başladı. Haritada iyice kafa yedi, nerede olduğumu gösteremiyor. Artık bakalım nereye çıkacağız. Bir yolun sonundan saptım. Kimlik, pasaport kontrolü yapıyorlardı. Kalabalıktı, dedim oraya girmeyeyim. Tam tersi yönünde yürüdüm ve yolun sonuna kadar geldim. Yolun sonu beni buraya getirdi. Şöyle kalabalık bir yer. Buradan geldim. Şimdi yolun soluna doğru gidiyorum. Bizi neler karşılıyor görelim. Böyle sanki bayram varmış gibi ulusal kıyafetlerini giymiş. Bayağı kalabalık. İlk defa artık turistleri görmeye başladım. Artık tam turistik bir yerdeyiz belli ki. Ama inanılmaz, böyle herkes böyle giyinmiş, süslenmiş. Yüzleri pudralamışlar, bembeyaz suratlar. Kıyafetler giyilmiş. Böyle bir yer. Hava iyice güneş açtı bir de. Değişik yani, böyle kanal gibi, göl gibi, anlamadım. Bu şekilde arkadaki meydanın manzarasını da alıyorlar. Onlarla birlikte fotoğraf çekiliyor herkes. Herkes derken şu kalabalık. Bu arada bu göl donmuş. Bu göl donmuş arkadaşlar. Bu göl müdür, nedir artık? Nasıl soğuk varsa anlayın artık. Kalabalık yoğun bir şekilde Tiananmen meydanına geliyor. Bu kapıdan geçip içeriye giriyoruz. Biz de giriyoruz içeri. Bayağı büyük, geniş bir meydana geldik. Bayağı büyük, heybetli bir bina. Acaba gerçekten özel bir güne mi geldim yoksa her gün mü böyleler? Çok merak ettim. Ve karşıda da var. Ve aynı zamanda meydan burası. Kim bilir zamanında ne büyük konuşmalara, ne büyük olaylara ev sahipliği yapmıştır. Bayağı büyük bir yer. Burada en turistik yerlere girerken yalnız da kesinlikle pasaportun olması gerekiyor. İşte saraydır, Yasakşehir'dir, bu gibi turistik yerlerde kesinlikle pasaport olmadan kabul etmiyorlar. Ben unuttuğum için içeri giremedim. Aklınızda bulunsun, siz bu hatayı yapmadım. Şimdi metroya geldim. Tam 28 tane metro ağı var. İlmek ilmek Pekin'in altını örmüşler. Abi Çin'de bisikleti o kadar sevmiyorlar ya. Yok be, bakma sen bunlara. Ben de bu kadar beklemiyordum doğrusu.